Merhaba arkadaşlar, ben Elif Premlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yeni sezonda sizlerle birlikteyiz. Güzel bir kombin çalışmasıyla beraber bu sezona başlayacağız arkadaşlar. Modelimi Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten tanıyorlardır. Sosyal medyada, internet ortamında benimle birlikte tanınmış bir model çalışması, ekoseli takım çalışması. Ben bu çalışmayı arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz takımı tam bir yaş büyüklüğünde ördüm. İkinci bir takım çalışması yapacağım ve bunu da 0-3 ay çalışacağım. Hem 0-3 ay hem de 1 yaş sayılarını örerken sizinle beraber paylaşacağım. İstediğiniz büyüklükte örebileceğiniz çok kolay bir model çalışması ve çok ayrıntılı anlatacağım. Benimle birlikte hiç örgü bilmeyen, sonrasında çok güzel örgüler ören bir sürü arkadaşımız var. Hatta bunlar örgü sayfaları açtılar ve satış yapmaktalar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz takımım böyle bere, patik, yelek ve hırkadan oluşmakta. Evet, bakın. Yelek ve hırka. Şimdi bunlar 1 yaş büyüklüğünde. Biz 0-3 ay olarak önce yelekten başlayarak takımımızı öreceğiz. Hemen şunları kaldıralım ve örmeye başlayalım. İp olarak Alize Baby bez kullanıyorum arkadaşlar. 240 metre uzunluğunda, anti peeling özelliği olan ve ip karışımında bambu olan güzel bir bebek örgü ipidir. Bu kırık beyaz bir renk. Renk numarası 55. Evet, şiş olarak da eğer eliniz sıkıysa 4 milimetre, eliniz bolsa 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz gibi bir misinalı şişle öreceğim ama misinalı şişle örmek zorunda değilsiniz. Gerçi bu modeli anlatırken kolları dikişsiz anlatacağım. Yani misinalı şişle örmek isteyen arkadaşlar misinalı şişle örebilirler ya da kol çalışmalarında dikiş uygulayabilirler. Benim şiş numaram 3.75. Bu numarayı size söylemiyorum çünkü her yerde bulunmuyor. Dediğim gibi eli bol olan arkadaşlar 3,5, eli sıkı olan arkadaşlar da 4 milimetre örgü şişi ile örebilirler. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi 0-3 ay için 63 ilmek şişime atıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle başlıyorum. Ben ilmekleri şöyle örerek atıyorum. Eğer sizin alışkın olduğunuz bir ilmek atma şekli varsa öyle atabilirsiniz. Değilse bakın benim yaptığım gibi baş parmağınıza ipi dolayıp örerek ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, tam 63 ilmek şişimizi atalım ve örmeye başlayalım. Evet, tam 63 ilmek şişime attım ve şimdi yaka çalışmam için haroşa örgü örmeye başlıyorum. Hiç bilmeyenler için haroşa örgü nasıl yapılır hemen söylüyorum. Bakın, ilk ilmek ilk sıramız olduğu için batarak düz örgüyle örüyorum. 2 sıra, yani hem önde hem arkada düz örgü ördüğümüzde biz bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Bakın, hep düz örgülerle beraber örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Evet, sıramı tamamladım. Burası ilk ön sıramdı. Şimdi arka sırada yine düz örgü ördüğümde haroşa dişim oluşacak. Artık ilk ilmekleri boş alıyoruz ve sonra yine düz örgülerle arka sırayı da örüyoruz. Ve bizim haroşa dişimiz oluşmuş oluyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tam 4 diş haroşa örgü olana kadar ilmeklerimizi örelim. Sonra roba ayrımıyla beraber ilmek sayımızı artırarak ön beden, arka beden ve kolları örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 diş, arka tarafta da 1 2 3 4 diş haroşa örgümü ördüm. Yaka lastiğimiz bitti. Şimdi roba kısmımızın ayrımlarını yapacağız. Yani bu var olan ilmeklerimizi ön bedenler, kollar ve arka beden olarak ayıracağız. Ve aynı zamanda şimdi ilk iliğimizi açacağız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra şöyle şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bakın bu şekilde birlikte örüyorum. 2 4 6 bir ilmek daha ördüğümde 7 ilmekten oluşan ilik düğme kısmım oluşmuş oluyor. Örgümüzün ilk 7 ve son 7 ilmeği hep haroşa örgü olacak. Buralar bizim ilik ve düğme kısmımız olacak. Kenar patlarımız. Şimdi bedenleri ayıracağız demiştik. 7 ilmek ördükten sonra 5 ilmek daha öreceğim. Toplamda 12 ilmek benim ön bedenimin ilmek sayısı olacak. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12. İlk 7 ve son 7 haroşa, aralar önlerde düz, arkalarda ters örülecek. Şimdi ben hep videolarımda ayraç kullanırım. Ve size derim ki eğer ayracınız yoksa renkli iplerden ayraç yapabilirsiniz. Ben bugün öyle yaptım. Size eşlik ediyorum. Şimdi bu ayraçları kullanacağız. 12 ilmeği ördük. Robamızı artırarak büyüteceğiz. O yüzden bir gizli artırma yapıyorum. Şu ayracımı takıyorum. Roba ayrımında 2 düz ilmeğimiz var. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ayraç daha takıyorum. Buralarda artırma yapacağız. Oraları işaretliyoruz ki karıştırmayalım. Şimdi ön beden bitti. Roba ayrımı için 2 ilmek ördük. Kolumuza başlayacağız. Hemen bir gizli artırma yapıyoruz. Ve kolum için 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Yine alıyorum bir ayracımı. Hemen buraya takıyorum. Roba ayrımı 2 ilmekti. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ayracımı şişime alıyorum ve bir gizli artırma daha yapıyorum. Önü ördük. Kolun birini ördük. Şimdi arka bedeni örüyoruz. Evet, arka bedene de 17 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Artışımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeğimi ördüm. Tekrar
bir gizli artırma yapıyorum. Arka bedenim bitti. Yine roba ayrımı yapacağım. Bir tane ayraç taktım. Roba ayrımında 2 düz ilmeğim var. 1, 2 ördüm. Tekrar ayracımı taktım. Şimdi ikinci kolumu öreceğim. Öncesinde hemen artırmamı yaptım. Birinci kol için 7 ilmek örmüştük. İkinci kolda da 7 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolum bitti. Artırmamı yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Roba ayrımı için 1, 2 ilmeğimi ördüm. Son ayracımı da taktım. Toplam 8 tane bunlar. Tekrar bir artırma yaptığımda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Ön bedenimiz diğer tarafta da 12 ilmekti. Bunun 5 ilmeği düz, 7 ilmeği haroşa olacak şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Haroşa ve düz sıraları özellikle söylüyorum çünkü bazı arkadaşlar ters örgüyle haroşa çalışıyorlar. Onlar karıştırmasın diye. Şimdi örgümüzün arka tarafında var olan ilmekleri ilk 7 ve son 7 ilmeğini haroşa, aradaki ilmekleri ve artırma çalışmalarını ters örgü olarak öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. İpi kendime aldım ve son 7 ilmeğe kadar ters örgülerle ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın gizli artış yaptığım ilmeği de ördüm. Şu ayracımı, şişimi alıyorum. Roba ayrımındaki 2 ilmeği ördüm. Tekrar ayracımı, şişimi alıyorum. Bakın gizli artış yaptığım ilmeğim ve diğerleri. Son 7 ilmeğe kadar ters örgülerle örelim arkadaşlar. Evet, ters örgülerle sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmek kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi son 7 ilmeğim haroşa örgüydü. Haroşa örgüyle 7 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. İlk artış çalışmamızı bitirdik. Robamız hep bu şekilde büyüyecek. Bakın tam 2, 4, 6, 8 yerde artırma yaptık. 63 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek artırma yaptığımız için şu anda 71 ilmeğimiz oldu. Bir sonraki artışta 78 olacak. Yani her artışta 8 ilmek bizim ilmek sayımız artacak ve bu şekilde robamız büyüyecek. Şimdi ikinci kez artış çalışması yapalım. Bu arada bakın ilk iliğimizde ne kadar güzel oldu. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ilik düğme kısmının haroşasını ördüm. Bakın yaptığım artışla beraber 2, 4, 6 ilmek düz ilmeğim oldu. 5 ilmekti. Bir artış yaptık, 6 oldu. Şimdi bu 6 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Roba ayrımının oradayız. Hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Ayracımızı, şişimizi alıyoruz. Roba ayrımının 1, 2 ilmeğini örüyoruz. Yine ayracımızı alıyoruz ve hemen artış yapıyoruz. Bakın bu ilmekli şu ipleri, renkli ipleri gördüğünüzde hemen öncesinde ve hemen sonrasında artış yapıyoruz. Böyle daha kolay anlarsınız. Şimdi kola geldik. Kolda 7 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda artış yaptığımız için 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Bakın ayracı gördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Sonra roba ayrımının 2 düz ilmeğini örüyorum.
Yine ayracımı alıyorum ve hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Kol bitiyor ve arka bedene geçmiş olduk. Arka bedeninde bir sağında bir solunda artış yapmıştık. 17 ilmeğimiz vardı. Artık burada 19 ilmeğimiz oldu. Onu da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet, arka beden bitti. Bakın ayracı gördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Sonra roba ayrımının 1, 2 ilmeğini ördüm. Ayracı şişimi aldım ve hemen bir gizli artırma yaptım. İkinci kola geldik. 9 ilmeğimiz olmuştu artırmalarla. Yine 9 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği ördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum. Ve tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Ve ikinci ön bedendeyim. 13 ilmeğimiz olmuştu artırmalarla beraber. Bu 13 ilmeği örüyoruz. Önce 6 ilmek düz, sonra 7 ilmek haroşa olacak şekilde. Evet, ikinci kez artış çalışmamızı bitirdik. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, aradaki ilmekleri ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki artırmada arkadaşlar kısa satır tekniği uygulayacağız. Bunun detaylı anlatımını bir önceki videomda sizlere yapmıştım. Eğer izlediyseniz zaten hemen uygulayacaksınız. Eğer izlemediyseniz de arkadaşlar yine şöyle çok detaylı yakın çekim anlatacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, yine ters örgülerle son 7 ilmeğim kalana kadar örgümü ördüm. Şimdi son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, kısa satır uygulayacağız dedik. Kısa satır nedir ve niye uygulanır? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, eğer bir örgüde yaka düşürme çalışması yapmak istiyorsanız kısa satır çalışılır ve yaka düşürülür. Bir de hemen şöyle yeleğimde göstereyim. Eğer düz örgülerle bir örgü örüyorsanız, bakın, düz örgülerle bir örgü örüyorsanız kenar kısımları haroşa örgüyse, eğer normal bir şekilde örerseniz şuralarda çekme olur. Böyle bura çeker, haroşalı kısım. Bu düz örgülü kısım böyle bol kalır. Aynen şöyle durur. Biz bunun olmasını engellemek için kısa satır tekniği kullanacağız. Bakın, bu örgümde kullandım. Şu anda çalıştığımız modelin bir yaşı bu. Bu örgümde kullandım. Bakın ne kadar düzgün. Düz örgüyle haroşa örgü aynı uzunlukta, hiç çekme ya da potluk yok. Bunun böyle olabilmesi için kısa satır tekniğini kullanacağız. Şimdi kısa satır tekniğini kullanırken arkadaşlar ben her ilikten sonra bir kez olmak kaydıyla kısa satırı kullanıyorum bebek örgülerimde. Örgünün büyüklüğüne göre kısa satırın sırası da değişebilir. Şimdi bizim her ilikten sonra bir sonraki iliğe kadar bir daha çalışmayacağız. Her iki ilik arasında bir tane kısa satır olacak şekilde çalışacağız. İlkini göstereceğim, sonra kendiniz uygulayacaksınız. Şimdi çok kolay bir teknik. Burada amaç nedir? Şuradaki haroşa sayısını bir diş arttıracağız ki şuranın bolluğuyla beraber bu haroşa örgüde dengede olsun.
Şimdi o yüzden önce ilk 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Geliyorum, bakın sıradaki ilmeğim düz örgü. Bir ilmek örüyorum. İlk düz ilmeği örüyorum ve geriye dönüyorum. Sonra tekrar sağdaki şişime bu ilmeği alıyorum ve bakın ipi şöyle arkaya doğru uzatıyorum. Bakın benim bir ilmeğim 2 ilmek görünümünde oldu. Şimdi yine haroşa örgüyle bu 7 ilmeğimi örüyorum. Ne yapmış olduk? Bir diş haroşa örgü fazladan örmüş olduk. Diğer örgümüzden 2 sıra fazla örmüş olduk. Geriye dönüyorum. İlk 7 ilmek haroşamı yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın. Örüp geriye döndürdüğüm 2 ilmek olan ilmeğim bu. Bunun da geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 2 ilmeğin arasına. Şöyle girip düz örgü olarak örüyorum. Şöyle bir 2 ilmek öreyim. Bakın. Ne kadar düzgün, hiç belli değil. Geri dönüşümüz hiç belli değil. Kısa satır uyguladık. Fakat bu kullandığımız teknikle beraber çok düzgün oldu. Hiç belli olmayan bir çalışma yaptık. Evet, şimdi hem artış yapacağız bu sıramızda. Kısa satırı çalıştıktan sonra 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2, 4 ilmek ördük. Burada artık 7 ilmeğimiz oldu düz örgülerde. Yani toplamda 14 ilmeğimiz oldu. Yine bir ilmek artırmış olduk. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapıyorum. Bunu son kez gösteriyorum zaten. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek oldu artık. Kollarımız 11 ilmeği ördüm. Artırmamı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Şimdi arka beden için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek arka bedenim için ördüm. Tekrar bir gizli artırma. Roba ayrımı için 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ikinci kolumu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar bir gizli artırma. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum. Tekrar bir gizli artırma ve ikinci ön bedenimi örüyorum. 7 ilmek düz, 7 ilmek haroşa. Şimdi kısa satırı başlangıçta uyguladık. Burada uyguladık. Aynı çalışmayı burada da yapacağız. Burada nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Şimdi 7 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamladım ve 3. artışımı da tamamlamış oldum. Bakın her artırmada 8 ilmek örgüm büyüyor ve yeleğimiz şekil almaya başladı. Şimdi burada da kısa satırı çalışacağız. Burada kısa satır örgümüzün arka kısmına ters örgüyle denk geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın nasıl yapıyoruz. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm.
Sıradaki ilmeğim ters olduğu için ipi kendime aldım ve ilk ilmeği ters olarak ördüm. Geriye döndüm. Kısa satır uygulayacağım. Bakın, ilmeğimi tekrar şişime aldım ve şöyle kendime doğru çektim bu sefer. Haroşa örgü öreceğim için ipi arka tarafa aldım. Bakın, yine 2 ilmek oluştu. Şimdi 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Tekrar geri dönüyoruz. Şimdi kısa satırı burada tamamlayıp artık devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. Bakın, çift ilmek burada. İpi kendime alıyorum. Şöyle ön taraftan, bakın şuradan şöyle 2 ilmeğin arasına girip şöyle hafif ilmeği gevşetiyorum ki rahat içine girebileyim. Ardından ters örgü örerken ne yapıyoruz? Tersten içeriye giriyoruz ya. 2 ilmeğin birlikte böyle içine giriyoruz. Bakın, bir daha göstereyim. 2 ilmeğin içine girip ters olarak örgümü örüyorum. Şöyle bir 2 ilmek daha öreyim. Bakın, aynı güzellikte tertemiz bir örgü örmüş olduk ve hiç, bakın arkadaşlar, hiç belli olmuyor. Gördünüz mü? İki tarafta da kısa satırı tamamladık. Bir sonraki kısa satır ilik çalışmamızı yine yaptıktan sonra tekrar edeceğiz. Dediğim gibi her ilikten sonra kaç ilik açıyorsak o kadar kısa satır çalışacağız. Şimdi daha fazla robayı anlatmama gerek yok. İlk 7 ilmek haroşa, son 7 ilmek haroşa. Aradaki ilmekler örgümüzün ters tarafı olduğu için ters örgülerle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sonra örgümüzün ön tarafında yine roba artışlarını aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Önlerde roba artışı yapıyoruz. Arkalarda ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, diğer ilmeklerin tamamını sadece ters örgü olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde örgülerimizi örelim. Robamızı biraz büyütelim. İstediğimiz büyüklüğe ulaştığında da artık kolları ayıralım ve örmeye devam edelim. Arkadaşlar, artırmamı yaparak bakın robamı büyüttüm. Toplamda 13 kez artış yaptım. Yelekte 12 artırma yapmıştık. Bu hırka olduğu için şöyle bir tık büyük olsun istedim. Ve tam 13 kez artırma yaptım. 2 ilik arasındaki mesafem 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa arkadaşlar. 10 diş haroşa arayla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Ve her 2 ilik arasında bir kısa satır uygulamayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, kolları bütün öreceğim. Yani dikişsiz bir kol çalışması olacak. O yüzden misinalı şişle dönerek öreceğim. Ama siz şayet dikişli bir kol örmek istiyorsanız yine dikişli bir kol örebilirsiniz. Kolları geri dönerek ördüğünüzde yine aynı kesme işlemlerini yaparsınız. Kol bittikten sonra dikişle birleştirebilirsiniz. Biz dikişsiz çalışacağız. Şimdi başlayalım. 13 kez artırmamızı yaptık. Bitti. Şimdi ön bedenimizin ilmeklerini örüyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa örgü. Sonra düz örgüyle devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ön bedenimin ilmekleri. Bakın, roba ayrımının ilmekleri burada. Yelekte ne yapmıştık? Bir tanesini ön bedene almıştık. Birini kola bırakmıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi ben size hemen bir ölçü de vereyim. Bakın, 13 kez artırdığımda
Tam 12 santim uzunluğum oldu. Şöyle tuttuğumda düz olarak şu ilik düğme kısmını da ölçüp size ölçü vereyim. Böylece örgülerinizle mukayese edebilirsiniz. 9 santimde ilik düğme kısmından düz tarafta tuttuğumda var olan ölçüm. Şimdi arkadaşlar ön ve arka bedenleri birleştireceğiz. En son kollarımızı öreceğiz. O yüzden bakın şöyle bir ipe kolumdaki ilmekleri taşıyorum. Sayalım bakalım kolumuzda kaç ilmek var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ilmek kol için ayırdım. 35. ilmek yine bakın roba ayrımının bir ilmeği. Şimdi bunları şöyle ipime aldım. Şöyle bağladım. Kolumu örerken tekrar şişe alacağım. Şimdi ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz. Bir ilmek artıracağım. Fazla artırmaya gerek yok. Onu da şöyle yapacağım. Bakın. Geliyorum. Şu görmüş olduğunuz arka bedenin ilk ilmeği, roba ayrımının bir ilmeğini arkaya bıraktık. Bunu bir kez böyle örüyorum. İlmeği şişten çıkarmıyorum. Döndürüyorum ve bunu bir kez daha örüyorum. Böylece bizim kol altımızda bir ilmeğimiz artmış oldu. Sonra arka beden ilmekleri örmeye devam ediyorum. Birincisini artırarak ördük. Şimdi sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 roba ayrımının ilmeği ile beraber 45 ilmek. Şimdi hazır arka beden böyleyken bir de arka beden ölçüsü size vereyim. Şişteyken çok sağlıklı olmuyor. Çünkü şiş topluyor ama yine de fikir olsun diye şöyle ölçtüğümde rahat bir 24 santim var arkadaşlar. Yani şu anda böyle ara bir ölçü olarak kabul edin. Birkaç sıra ördükten sonra daha da netleşecek. Onu da tekrar ölçerek söyleyeceğim. Şimdi geldik ikinci kola. Yine roba ayrımının bir ilmeğini kola, bir ilmeğini arka bedene bıraktık. Ve yine kolumuzdaki kalan ilmekleri böyle ipime alıyorum. Evet, hepsini bu şekilde alayım. Evet, ilmeklerin tamamını aldım. Bakın roba ayrımının 2 ilmeği var. Bir tanesini yine kol aldım. Diğerini ön bedene bıraktım. Şimdi şunu da bağlayalım. Evet. Şimdi devam edelim. Ne yapmıştık? Şuradaki son ilmeği örmüştük. Sonra birleştirme yaparken
ilk ilmeği 2 kez örmüştük. Şimdi ön bedende aynı şeyi yapıyoruz. Bakın bir kere ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. Tekrar ilmeğin arasından girerek ikinci kez ördüm. Bir ilmek de koltuk altında, böylece artırma yapmış oldum. Şimdi var olan ön beden ilmeklerini örerek sıramı tamamlıyorum. Yine yelekte yaptığımız gibi arkadaşlar, alt bedeni öreceğiz ve bitireceğiz. Sonra kollarla beraber örgümüzü örmeye devam edeceğiz. İlmek sayımız bundan ibaret. Artık var olan ilmekleri ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, önlerde düz, arkalarda ters olarak diğer ilmekleri örerek örgümüzü toplamda yine 5 ilik olacak şekilde 10 diş haroşa arayla iliklerimizi açacağız ve her ilik arasında bir kısa satır uygulayacağız arkadaşlar. Bu şekilde örelim, sonra tekrar devam edelim. Bakın şu kol altını bir göstereyim son kez. Bakın kol altına geldim. Artırma yapmış olduğum ilmekler de dahil ilmeklerimi ördüm. Bakın ne kadar düzgün. Evet, bu şekilde örelim ve sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altından sonra örmeye ve iliklerimi açmaya devam ettim. Her iki ilik arasında da bir kısa satır uyguladım. Bakın en son iliğimi açtıktan sonra bir diş haroşa örgü boyunca yine düz örgüye devam ettim. Sonrasında var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak ördüm. Tam 3 diş haroşa ördüm ve 4. dişte artık kesmeye başladım. Bakın son birkaç ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri birlikte keselim. Ne yapıyorduk? Sıradaki ilmeği örüyorduk ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorduk. Sıradakini örüyoruz, arkadakini de üzerinden geçiriyoruz. Sıradakini örüyoruz ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da ördüm ve ipimi şöyle biraz uzun kalacak şekilde kestim. Evet, bu biraz uzunca bırakmış olduğumuz ilmeğimizi de tığımızın yardımıyla şöyle örgümüzün iç tarafından gizleyelim. Şimdi diğer taraftan aşağıya doğru da alıp bitirelim. Evet. Artık fazla olan kısmı kesip temizleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi hırkamın uzunluğu kaç santim oldu? Hemen onun da ölçüsünü size vereyim. Şöyle omuzdan itibaren ölçtüğümde 24 santim, arka ortadan ölçtüğümde 22,5 santim uzunluğum var. En ölçümü de vereyim hemen. Kol altından kol altına yine 22 santim uzunluğum var. Şimdi arkadaşlar kolları öreceğiz son olarak. Ben ilk kol çalışmamı yaptım. Bakın burada 2 tane kesme çalışması yaptım ve işaretledim. Burada da kol uzunluğumu verip öyle başlayayım. Şöyle yaka kısmımızdan tuttuğumuzda 21 santim uzunluğunda, hatta şöyle 22 santim uzunluğunda ölçümüz var. Kol altından tuttuğumda da arkadaşlar 11 santim uzunluğum var.
Bakın dikişsiz bir kol çalıştım. Anlatırken yine dikişsiz olarak anlatacağım. Fakat eğer dikişli yapmak isteyen arkadaşlar olursa geriye dönerek kollarını örebilirler. Bitince de dikerek birleştirebilirler. Şimdi kol ilmeklerimizi, ipimizi almıştık. Tekrar bunları şişime alıyorum. Şöyle tam omuz hizasına gelecek şekilde şişime aldım. Bakayım kaç ilmek oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek burada var. Şimdi şöyle misinamı uzatıyorum ve diğer ilmekleri de bu şekilde alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğim de burada var. Evet, bu da 18. ilmeğim. Şimdi ipimi buradan da çekip çıkartıyorum. Bir tarafta 17, diğer tarafta 18, 35 ilmeğimiz şu anda şişimizde var. Bakın misinamın fazlasını şöyle tam omuz hizasından ayırmış oldum. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar tam şu kol altımızdan 2 tane ilmek çıkartarak kolumuzu örmeye başlayacağız. Bakın ipimi aldım. Şöyle biraz uzun bırakıyorum uç kısmını. Tam bu kol altında bakın. Tam şurada bir ilmeğim var. Bakın. Buraya battım. İpimi biraz şuradan uzun bırakarak bir ilmek çıkarttım. Bakın hemen yanında bir ilmek daha var. Oraya da battım. Bir ilmek de oradan çıkardım. Ve şimdi şişimde 17 ilmek vardı. Bu ilmekleri de örüyorum. Önce omuza kadar 17 ilmeğimi ve çıkarmış olduğum 2 ilmeğimi, yani toplamda 19 ilmeği ördüm. Şimdi diğer şişimdeki ilmekleri şiş ucuma taşıyorum. Bakın örecek olduğum şişin uzatıyorum ve burada 18 ilmeğim vardı. 18 ilmeğimi örüyorum. Eğer dikişli örecekseniz arkadaşlar, hemen onu da tarif edeyim. Şuradan 2 ilmek çıkardık ya. Bakın. Bunun bir tanesini diğer şişimize alacağız. Bakın. Şuraya alacağız. Ve geri dönerek öreceğiz. Bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve şurası dikişli olacak. Şimdi biz dikişsiz bütün öreceğimiz için yine 2 ilmeğin birini bu tarafa taşıdık ve örmeye devam edeceğiz. Hiç geri dönme yapmadan tekrar başlıyoruz ve örüyoruz. Şimdi burada 18 ilmeğim oldu. İlmeğin birini buraya verdim. 17 ilmeğim vardı. Diğer tarafta da 19 ilmeğim oldu.
Bu da örgümüzün ikinci sırası. Bu şekilde toplamda 10 sıra öreceğiz ve ilk kesimi yapacağız. Şimdi tekrar öreyim. İkinci turu da tamamlayayım. Bakın ilmekleri şişimin ucuna alıyorum. Ve tekrar örüyorum. Şurada dikkat etmeniz gereken, şu ilk ilmeği örerken arada boşluk kalmasın, ilmeğiniz bozulur. Bu ilk ilmeği örerken biraz sıkı örün, boşluk kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Evet, ikinci turu da tamamlamış olduk. Şimdi şurada bir başlangıç ipimiz var ya, bu uzayıp duruyor. Hemen bunu da bağlayalım. Bakın. Bunu da hemen geliyorum. Örgü ipime şöyle düğümleyince artık sorun olmuyor. Evet, ikinci turu tamamladık. Şimdi üçüncü tura geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Önce örecek olduğumuz ilmekleri şişimizin ucuna alıyoruz sol tarafta. Sağ taraftaki şişi de boşa çıkartıyoruz. Ve şu ipi, bakın şu ilmeği sıkıyoruz. İpin boşluğunu alıyoruz ve tekrar var olan ilmekleri örüyoruz. Evet, bu bizim üçüncü turumuz oluyor. Bu şekilde 10 turu tamamlayalım. Sonra ilk kesimimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam 10 turumu tamamladım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kesme yapacağız. Santim olarak da söyleyeyim. Tam 3 santim, şöyle 3-3,5 santim arası bir örgü ördük ve kesim yapacağız. Şimdi burası bizim tam kol altı orta hizamız. Bakın kesimi nasıl yapacağım. Yine örecek olduğum ilmekleri şişimin ucuna aldım. Diğer şişimi boşa çıkardım. Bakın bu birinci ve bu ikinci ilmeği. Şöyle soldan sağa doğru her iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu tarafın kesmesini yaptım. Şimdi örerek ilerliyorum. Artırmalarımızla birlikte 37 ilmek olmuştu. Bir tanesini kestik. 36 ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer tarafta bir tane daha keseceğiz ve yine 35 ilmeğimiz kalacak. Şimdi bu taraftan da ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar son 2 ilmeği keserek bu taraftaki kesmeyi de tamamlayacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burada benim ilmeklerimin yönü ters. O yüzden yönlerini değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kesiyorum. Yönleri hep kol altına baksın diye böyle yapıyorum. İlk kesimimiz bitti. Yine örmeye devam edeceğiz. Ve bir kez daha kesim yapacağız. Şimdi onun da sayısını söyleyeceğim. Şimdi yeni kesme yaptıktan sonra bu bizim ilk turumuz. Şu ilk turu bir tamamlayalım.
Evet, ilk turu tamamladık. Şimdi aynı birinci kolda olduğu gibi siz de böyle yapın. Daha kolay ve karışmıyor. Geliyorum. Bakın tam kol altında şu iki ilmeğin arasına batıyorum. Buraya şöyle bir düğüm atıyorum. Bu benim sıramı belli edecek. Şimdi bakalım kaç tur sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra sonra bir kesim daha yapacağız. Ardından arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örgümüzü ördükten sonra şu bilek kısmında 5 ilmek eksilteceğim. Sonra 3 diş haroşa örgüyle bileği de tamamlayacağım. Şimdi şu kesimi yapalım. Tam bilek hizamıza gelelim. Şuradaki kesimi ve haroşa örgüsünü tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, tekrar ikinci kez bir kesim yaptım ve örgümü ördüm. Şimdi bilek kısmındaki haroşa örgüye başlayacağız. Başlarken de 5 ilmek eksiltme yapacağız. Evet, hemen başlayalım. Bakın kol altındayım, tur başında. Şimdi tıpkı normal şu kenarlardan eksiltme yaptığım gibi ilk eksiltmeyi şöyle soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek yapıyorum. Birinci eksiltmeyi yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği yine soldan sağa doğru birlikte ördüm. İkinci eksiltmeyi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilk 2 ilmeği yine soldan sağa doğru birlikte örerek üçüncü kez eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Dördüncü kez sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunların da yönünü değiştirerek sağdan sola doğru birlikte örerek eksiltmemi yaptım. 28 ilmeğimiz kaldı. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şimdi 28 ilmeğimizle beraber bilek lastiğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz ve artık hırkamızı tamamlamış olacağız. Şimdi misinalı şişle örerken haroşa örgü nasıl yapılıyor? Bir sıra düz, bir sıra ters örgü ördüğümüzde bizim bir diş haroşa örgümüz oluşmuş oluyor. Şimdi bir tur keserken düz örgü ördük. Şimdi ikinci turda var olan 28 ilmeğimin tamamını ters örgü olarak ördüğümde bakın haroşa dişim oluşmuş oluyor. Bakın ilk diş haroşamız oluşuyor. Şimdi diğer ilmeklerimizi de aynı şekilde ters örgü olarak örelim ve ilk diş haroşa turumuzu tamamlamış olalım. Evet, birinci haroşa dişimizi tamamladık. Şimdi ikinci turda
Yine bir tur boyunca düz örgü öreceğiz. Sonra ikinci turda ters örgü ördüğümüzde yine bizim haroşa dişimiz oluşmuş olacak. Bakın şimdi düz örgülerle hızlı bir şekilde ilmeklerimi öreyim. Hiç durmadan. Geliyorum. Diğer taraftaki 14 ilmeğimi de düz örgü örüyorum. Evet, düz örgüyle turumuzu tamamladık. Şimdi ters örgü ördüğümüzde ikinci diş haroşa örgümüzü elde etmiş olacağız. Bunu da göstereyim. Sonra bunu 3 dişe tamamlayıp keseceğiz arkadaşlar. Bakın. Ters örgülerle beraber ördüğümde ikinci diş haroşa örgüm oluşmuş oluyor. Bir sıra düz, bir sıra ters örerek bunu elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, haroşa dişimizi tam 3'e tamamlayalım. Sonra keserek bitirelim. Üçüncü diş haroşa örgümü de ters örgülerle beraber tamamladım. Bakın 3 diş haroşa örgümüz oldu. Turumuz bitti. Artık kol lastiğimiz de bitti. Şimdi düz örgülerle örgümüzü hem öreceğiz hem kesim yapacağız. Bakın tur başındayım. İlk ilmeği ördüm. Sonra yanındaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesimi yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Hep aynı şeyin tekrarını yaparak artık keserek bitiriyorum kolumu. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey sıkı bir kesim olmasın arkadaşlar. Çocuğun kolunun rahatça girip çıkabileceği esnek bir bilek kısmı olmasına dikkat edin. Biraz bolca örün ve öyle kesin. Bakın şimdi ilk şişimdeki ilmeklerin tamamını örerek kestim. Şu ilmeği diğer şişime aktardım. Ve kesmeye devam ediyorum. Bakın. Sıradakini ördüm. Arkadakini üzerine geçirdim. Ördüm. Üzerine geçirdim. Ördüm. Üzerine geçirdim. Biraz bolca esnek olabilmesi için ...28 ilmeğimiz vardı. Tamamını bu şekilde örerek kesiyorum. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi şişimde bir ilmeğim kaldı. Bakın arkadaşlar, şuradaki bütünlüğü sağlayabilmemiz için şuradaki geliyorum, şuradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Bakın şöyle giriyorum, burayı örüyorum ve arkadaki ilmeği yine öndeki ilmeğin üzerine geçirdiğimde artık burası çok düzgün bir şekilde birleşmiş oluyor. Bakın, artan ipimiz de bu. Şimdi bu ipimizi de yine tığımızın yardımıyla şöyle
Bakın nasıl esnek oldu, görüyor musunuz? Şöyle iç tarafta yürütüyorum. Tekrar haroşa dişlerinin arasından bir tekrar aşağıya alıp bitireceğim. Böyle yaparsanız hem sökülmez, sağlam olur, hem de bakın hiç belli olmuyor ve tamamladık. Evet arkadaşlar, hırkamız da bitti. Bunun da yine ölçülerini vereyim size. 11 santim demiştik zaten. Şu aşağıki kısmımızı bakın, 11 santim. Şuradan ölçtüğümüzde 22 santim. Şurası 11 santim. Şu bilek kısmımızda arkadaşlar tam 7 santim. Kol altındaki şu genişliğimizde 7,5 santim. Evet, artık bitti. Şimdi bunda da işleme yapacağız. Yelek videosunda işlemeyi baştan sona gösterdiğim için bunu da göstermeyeceğim arkadaşlar. Sayılarımız yine aynı. Şurada ilk düz ilmeğin haroşasından bakın 1 2 3 4 5 6 7 ilmek saydığımızda şurası oluyor. Hemen bunun üstündeki yine ilmekten batarak çalışacağız ve tıpkı yelekte olduğu gibi arkadaşlar. Bakın burada da 7. ilmekten başladık. Lacivertleri çalıştık. Sonra açık mavileri çalışarak bitirdik. Yelek videosundaki işleme çalışmasına bakarak işleyebilirsiniz. Şimdi bunun 1 yaşının da ölçülerini vereyim yine size. Öyle kapatalım. 1 yaş hırkamı arkadaşlar 80 ilmekle başladım. 15 ilmek önler, 10 ilmek kollar, 22 ilmekte arka beden ilmeklerim olacak şekilde başladım. Hatta şöyle hırkamın üzerinde göstereyim. Bakın iki hırka arasındaki farka bakın. 1 yaşla 0,3 ay. Evet. Şimdi 80 ilmekle başlıyoruz. Şu önler 15 ilmek, kollar 10 ilmek ve arka 22 ilmek. Roba ayrımlarımız bakın arkadaşlar 2'şer ilmek. Toplamda 80 ilmek oluyor. Hırka için tam 20 tane artırma yaptım. Yine roba ayrımının bir ilmeğini öne verdim, bir ilmeğini kola verdim. Arkada da yine bir ilmek kolda, bir ilmek arkada olacak şekilde ördüm. Tam kaç santim hemen söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 tane ilik çalışmam var ve yine her iki ilik arasında bir kısa satır uyguladım. 2 ilik arasındaki mesafemde 2 4 6 8 10 diş haroşa arkadaşlar. 10 diş haroşa arayla iliklerimizi açtık. Bakın son ilik çalışmamdan sonra bakın son iliği açmadan lastik kenar lastiği olan haroşa çalışmama başladım. Şu etek lastiğine bir tanesi etek lastiğinde olacak şekilde iliğimi açtım ve sonrasında 4 diş haroşa örgüyle beraber lastik çalışmamı da tamamladım. Şimdi şöyle omuzdan tuttuğumda 36 santim uzunluğum var. Kol altından kol altına genişliğim
31 santim. Kol uzunluğum şöyle tuttuğumda yine omuzdan itibaren 31,5 santim. Kol altından ölçtüğümde 17 santim. Arkadaşlar bir yaşta 1, 2, 3, 4 kez kesme yaptım ve öyle tamamladım. Yine 5 ya da 6 ilmek eksiltebilirsiniz. Bakın bunun da ölçüsünü vereyim size. Bilek kısmımız tam 10 santim arkadaşlar. Başka ne kaldı? Şu arka ortadan itibaren uzunluğumda 33 santim. Bunu 1-2 santim daha uzatabilirsiniz. Hırkanızın daha uzun olmasını istiyorsanız. Evet, bir yaş ölçülerim de böyle. Şimdi bir yaş işlemesini de tarif edeyim. Yine haroşa ilik düğme kısmından sonra ilk haroşadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tam 13. haroşa ilmeğinin üzerindeki düz ilmekten başlıyorum. Burada da bizim sayımız 13. 13'ten başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olarak baklava dilimimizi 13'ün karesi olarak çalışıyoruz. Yani burada 13, burada 13, şurada yine başlangıcımız 13, 13, 13. Bu şekilde hep 13'ü takip ederek bir yaş hırkanın işlemesini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Bunun bir takım olduğunu videonun başında söylemiştim. Sırada arkadaşlar güzel bir beremiz var. Yine ekose işlemeli bere olacak. Tam bir takım olabilmesi için. Ardından da patiğimizle beraber artık takımımızı tamamlayacağız ve final yapmış olacağız. Evet, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum arkadaşlar. Benim için çok önemli. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, sizin yorumlarınız, tecrübeleriniz, örerken kolay mı ördünüz? Büyüklüğünüzü ne kadar büyük yaptınız? Farklı bir ip kullandıysanız, kullandığınız ip farklı bir sayı kullandıysanız daha büyük ya da daha küçük yaşlar için ilmek sayılarınızı bizi izleyip soru soran arkadaşlara yardımcı olabilmek adına paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, bere videomuzda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.